Bu ülkenin %60'ının herhangi bir dini inancı yok. Bizim ülkede Kore dizileri ve K-pop çok meşhur ya. Buraya gelip evlenmeye çalışan Türkler oluyormuş. Tahminimce bunlar da yine mobil falcılar. K-pop biliniyor ve ne kadar biliyor musunuz Kore ekonomisine? Sadece satışlarla olan katkısı 15 milyar dolar. Yani Kore'de bence bir Türk'ün yapıp da keyif alacağı en iyi şeylerden birisini deneyimliyoruz. Burada yaş olayı çok farklı. Çocuğun anne karnında geçen yaşını da bir yaş olarak sayıyorlar. Ya marşlarla metro geliyor. Ülkenin en ünlü kütüphanesi ve bu gerçek. Bu arada ben uçak bileti aldım az önce. 44 dolara Japonya'ya gidiyorum. Eskidenmiş galiba bu. Bebek olmadan önce cinsiyetini öğrenmezlermiş. İnanılmaz. İnsanları ne hale getiriyorlar. Bu düzeni nasıl kurmuşlar ya gerçekten. Çöp kutusu yok mesela ama hiç çöp de yok. Size iyi seyirler. Bana da bol para harcamalı bir Gangnam keşfi olsun. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같아 매일 너랑 기억에 갇혀 살아. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda Güney Kore'nin başkenti Seul'de Gangnam bölgesindeyim. Bir akşamı bekledim çünkü şarkıdaki gibi gece olunca her şeyin daha kaynadığı bir yer olarak biliniyor burası. Ülkenin en ünlü, aslında şarkıyla beraber ünlense de en lüks mağazalarının olduğu yer. Bu zamana kadar size Seul'ün eski kısmını göstermiştim. Şimdi nehrin karşısına geçtim. Yeni Seul olarak bilinen Gangnam bölgesini göstermeye başlıyorum. Arkamdaki devasa gökdelenlerden de neon ışıklarıyla kaplı reklam panolarından da anlayacağınız üzere burası en zengin, en lüks, en artık böyle gerçek anlamda Kore'nin kaymağını yiyenlerin alışveriş yaptığı, yaşadığı bölge. Hazırsanız bu akşam birlikte burayı gezeceğiz. Bir şeyler yeriz, içeriz. Alışveriş merkezlerini gösteririm size. İnsanların burada neler yaptığını birlikte gözlemleme şansını elde ederiz. Çayınızı, çekirdeğinizi alın. Size iyi seyirler. Bana da bol para harcamalı bir Gangnam keşfi olsun. Dünyada ilk milyar izlenmeyi yakalayan şarkıydı 2012 yıllarında. İşte akabinde K-pop'la beraber özellikle Kore endüstrisi, müzik piyasası uçtu. Ülkenin şu ana kadarki olimpiyatlardan sonra yapılmış en büyük tanıtımı bu şarkı ve hala bildiğim kadarıyla 24 saat içerisinde rekor geçilmedi. Adamlar öyle, aslında şarkıda verilen hiçbir mana yok, anlam yok. Ama o ritmi ve dansını dünyaya o kadar iyi pazarladılar ki hatta hatırlarsınız Acun'un bile programına çıkmışlardı. İşte bu şarkıyla beraber bu bölgede pek tabii ki daha cazibe merkezi haline gelmiş. Özellikle pazarlama dehası bir bölge olmuş. Bizdeki Nişantaşı bölgesi diyebilir miyiz bilmiyorum. Hani burada aşırı fazla gökdelen ve iş merkezleri var. Şu ana kadarki gördüğüm. Ama bildiğim şu ki en çok parayı burada harcıyorlarmış. Buranın tam böyle metro durağının olduğu istasyon var. Oraya doğru yürüyorum. Hava da oldukça serinledi. Orada dolaşmaya başlayacağım. Bakalım neler göreceğiz. Burada daha böyle caddeler genişledi. Mesela 5 gidiş 5 gelişlik yollar var böyle 10 şeritli. Keza kaldırımlar da yepyeni bir şehir kurdukları için o eski şehre nazaran daha planlı yapmışlar. O kadar çok Starbucks gördüm ki. Hani bak McDonald's burger'ı çok görmedim mesela ama Starbucks'ı buldukları her yere kurmuşlar. Nasıl bir güç, nasıl bir ağ diye insan düşünmeden edemiyor. Hatta bildiğim kadarıyla Çin'de 20 bin mi 30 bin mi ne Starbucks'ın şubesi var. O kadar güçlü ki adamlar, yani paranın olduğu her yere bir şekilde ulaşıyorlar. Şimdi bu cadde boyunca yürümeye başlıyorum. Böyle çok güzel mahalle yapmışlar. Pırıl pırıl, tertemiz yani. Hiçbir yerde çöp göremiyorsun. 10 milyonluk bir metropol olmasına rağmen. Bu K-pop o kadar büyük bir endüstri ki müzik piyasasında mesela dünyadaki en büyük 6. sektör olarak K-pop biliniyor ve
Ne kadar biliyor musunuz Kore ekonomisine? Sadece satışlarla olan katkısı 15 milyar dolar. Ve bu hani konser falan var mı dahil mi bilmiyorum ya da turizme olan etkisini falan bilmiyorum. Öyle ki burada K-pop store'lar bile var. Yani gidip böyle bir mağazadan K-pop ürünleri dahi alabiliyorsunuz. Sırf bunun için çılgınca buraya gelen turistlerin de olduğunu biliyorum. Ve bu K-pop'ta bir şey var. Sözler Korece ama kesinlikle İngilizce terim de kullanıyorlar. Mesela sexy lady diyor mesela şeyde Gangnam Style'da. Niye? Bunu da dünyaya satabilmek için kulak aşinalığı yaratıyorlar. Ve işte onun en ünlü yeri de burası. Böyle yaşayan yerlere de artık geldim. Burada işte restoranlar, publar, kafeler var. Ama yani oldukça büyük böyle avenue'ler kurmuşlar. Birinden diğerine gitmek bir 10 dakika falan sürüyor. Metro da var pek tabii ki ama ben metro ile gitmek yerine böyle görerek, gezerek, size de göstererek ilerlemek istedim. Hiç böyle beyaz olmayan reklam panosu görmedim şu ana kadar. Olabilen en beyaz mankenleri kullanmışlar hep. Bilerek yapıyorlar bunu da işte insanları özendirmek için. Bugün hatta gençler gördüm, güneşleniyorlar falan sandım. Çadırın içinde oturmuşlar güneş ciltlerine vuracak diye. O kadar güneş sevmiyorlar. Bir de size yolda giderken hani birazcık da anlatayım. Bunlar şimdi hani tamam gelişmiş ülke vesaire ama inanılmaz bir şatafat da var, gösteriş de var. Hatta demiştim ya önceki bölümde ne yapar ne ederlermiş. En pahalı çantaları aldırırlarmış. Özellikle kocalarına. Ve erkekler de bunu mesela kabullenirmiş. Bu arada bu bilgiyi de bana burada yaşayan buralı Deniz diyoruz biz ona. O Türkiye'de yaşadığı için ve Türkçe ve Korece bildiği için anlatmıştı. Aa bak ne güzel yerler de var. O yüzden böyle alışveriş yapmak, lüks onlar için oldukça önemli. Bunu da hani bilin ki geldiğinizde Louis Vuitton'lar, Gucci'ler falan herkes de var burada. Ama aslında çok zengin oldukları için değil, birazcık statü yarışı olduğu için. Burası çok güzelmiş. Bayılıyorlar ya. Yani şu olaya, şu barbekü olayına, bizdeki mangal olayına bayılıyorlar. Evde yemek yapmayı pek sevmedikleri için de sürekli akşam iş çıkışı takılıyorlar. Şu anda da iş çıkışı olduğu için daha çok beyaz yakalılar akşam yemeği yiyorlar ve bunlarda da mesela akşam işten çıkıp içmek, böyle ekipçe sarhoş olmak oldukça meşhur. Ve hatta şey de demişti bana Deniz, İçki içmeyeni falan böyle işe alırken bile biraz yargılarlarmış. O kadar alkolikler ki anlatamam size. Keza aynı zamanda önceki bölümde de söylemiştim, dünyadaki en çok intihar vakalarının olduğu ülkelerin başında geliyor. Böyle neon ışıklarıyla süslü çok güzel bir mahalleyi keşfediyorum. Sanırım şehir planlamasını yaparken ana cadde kısmını gökdelenlerle, arkalarını da böyle daha alçak binalarla planlamışlar. Onu fark ettim. Ama ben hani Asya'da gezerken şöyle daha az katlı yapılar görüp böyle daha sakin, daha trafiğin olmadığı yerlerde dolaşmayı daha çok seviyorum. Şunun gibi mesela. Bakın aynen söylediğim gibi buralar hep yatay mimari, gökdelenler hep o caddelerde. Şöyle yukarıya doğru yürümeye devam ediyorum o Gangnam heykelinin olduğu yere kadar ama ben burayı çok beğendim. Buralarda gayet güzel, şık, temiz, tasarım olarak ilgi çeken kafeler ve restoranlar var. Bugün Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Ülkeye girerken işte benim pasaportu falan aldılar. Daha önceden buraya girerken sorgulanan da arkadaşlarım oldu. Yorumlara falan da baktım, mesaj atanlar da oldu. Şimdi bizim ülkede Kore dizileri ve K-pop çok meşhur ya. Buraya gelip evlenmeye çalışan Türkler oluyormuş. Mesela bu yüzden böyle bir hani iltica kısmı da var ama bu kısmı da varmış. Bu çok ilginç geldi bana. Yani sanıyor ki bizim birçok insanımız hani burada herkes kollarını açmış gelsin Türkler diye bekliyorlar. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Gerçekten zaten şu pasaport konusunda sürekli sıkıntı yaşayan bir arkadaşınız olarak bazı hayallerin ben çok hayal olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de böyle şeyler. Gerçekten çok güzel bir yer kurmuşlar.
Yani çok düzenli, çok beğendim. Ve aynı zamanda ya o kadar saygılı insanlar ki birbirlerine karşı. Mesela ben ne zaman böyle bir yeri çekiyor olsam böyle durup bekliyorlar. Çaktırmadan fark ediyorum beklediklerini. Çok anlayışlılar bu konularda. Bu konuları seviyorum ama tabii ki eleştirdiğim birçok şeyleri de oldu, hatırlıyorsunuz. Önceki bölümlerde. Bu arada ben uçak bileti aldım az önce. 44 dolara Japonya'ya gidiyorum. Sonraki bölümde izleyeceksiniz bunu. İnşallah Kyoto, Osaka taraflarını gezmeyi planlıyorum. Bir de bu gezimin yine bak baştan söyleyeyim de açıklamada hem web sitemin yazılarını hem de buralarda nereleri gezebileceğinizi, hangi bölgelerde, hangi otellerde kalmalısınız hepsinin detaylarını yazacağım. Çünkü Türkçe kaynak bulunmuyor internette. Çok az. Daha çok hep İngilizceden ben yararlanıyorum. Sizlere de güzel bir rehber olur. Şimdi farklı bir semtin parçasına geldim. Bu düzeni nasıl kurmuşlar ya gerçekten? Yani çöp kutusu yok mesela ama hiç çöp de yok. Vallahi bizim buraya gelip özellikle bazı konularda ders almamız lazım. Çok farklı böyle tarz kafeler var. En çok o dikkatimi çekiyor şu an. Gangnam heykelinin olduğu yere gidip akabinde yemek yemek istiyorum zaten. Şu yemekten önce bir yürüyüş gibi oluyor. Keşif gibi. Burada bir kültürel değişim olmuş. Aslında karşılıklı değişim. Bunu Aylinler de söyledi geçenlerde. Mesela buraya çok Japon restoranı açılmış. Japonya'ya da Kore restoranı. Birçok yerde izakaya görebiliyorsunuz. Bu izakayalarda Japonların aslında restoranları ve çok da güzel olur. Teppanyaki yapan restoranları falan ben size gösteririm ama bu karışımı çok anlayamıyorsunuz. Çünkü bize zaten ikisi de çok yabancı. Belli bir süre hani biliyorsanız restoranların tarzından, dışarıdaki ışıklandırmalarından ya da isminden bunu fark edersiniz. Tahminimce bunlar da yine mobil falcılar. Bu fal olayını çok seviyorlar. Çok yani bize yakın şeyleri var mı bilmiyorum, hani bu konuda yargılamak çok doğru olur mu ama böyle aile bağları işte bazı şeyleri bizi çok andırıyor. Hatta bazen bunlar konuşurken ben Türkçe bir şeyler söylüyorlar sanıyorum. Nedense öyle bir tınısı bile geliyor kulağıma. Bunu böyle bir hafta yaşadıktan sonra daha net artık hissedip buna göre yorumluyorum. Tabii şimdi Kore küçük bir ülke değil nüfus olarak. 50 milyon kişi yaşıyor. Arazi çok küçük, çok sıkışmışlar. Nüfus yoğunluğu çok fazla. O yüzden fiyatlar da çok pahalı. Ben bununla ilgili zaten birkaç bölümde bahsetmiştim ama hani buraya gelirseniz çok önceden her şeyinizi alın, planlayın. Çünkü bir yemek yiyorsunuz mesela en kötü 30 dolar falan tutuyor. Hani bakmayın 1 dolar 1300 won ama bir yemek geliyor mesela 40.000 won ödüyorsun. O yüzden hani benim şu ana kadar Singapur'la aynı diyebilirim masraf olarak burada harcadığım. Özellikle düşük bütçeli geleyim gezeyim derseniz çok zor. Yani her şey ateş pahası burada. O yüzden buraya işte akşam adamlar gelip hani 100 dolar 200 dolar falan yemeğe harcarlar. Çünkü bunların gelirleri de aslında 40-50 bin dolar civarında yıllık ortalama olarak. O yüzden alım güçleri oldukça iyi. Çok şık yerler var. Ama enteresandır. Elektrik kablolarını yerin altına alamamışlar. Bu eskiden bir şeymiş aslında, gösterişmiş. Bak biz ne kadar uzun elektrik hatlarına sahibiz yarışıymış. O zamandan beri de hiç aşağıya almamışlar. Her yerde bu elektrik direklerini ve kablolarını görebiliyorsun. Bir yazı okudum internette. Eskidenmiş galiba bu. Mesela çocuk bebek olmadan önce Koreliler cinsiyetini öğrenmezlermiş. Özellikle kız olduğunu diyebiliyorum istemezlermiş ama bu çok eskidenmiş. Artık günümüzde böyle bir şey yokmuş. Kore hakkında ilginç bilgiler diye aratırsanız böyle bir şey görürseniz olmadığını bilin diye söylüyorum. Doğrulamak için çünkü ailenlere sordum. Bir de burada yaş olayı çok farklı. Mesela çocuğun anne karnında geçen yaşını da bir yaş olarak sayıyorlar. Ve çocuk diyelim ki Aralık ayında doğduysa ocağa geldiğinde 2 yaşında oluyor. Böyle bir kültürleri var. Bununla beraber neredeyse hepsinin Amerika hayranlığı da olduğu için İngilizce bir adı oluyor. Çünkü kendi isimlerinin telaffuzu tanışırken zor olduğu için kendilerine bir isim takıyorlar. İşte kimi Ken oluyor, kimi Lee oluyor.
bu şekilde takma isimleri oluyor, resmi olmayan. Mesela şu ne olabilir? Safe check area, 1 metrekare alan ayırmışlar. Yani böyle detaylar var ama mesela bunu bilmiyorum. Daha önce herhalde bakmadığım için de görmedim. Şurada bir gürültü var. Oraya... Aha, Gangnam Style yeriymiş. Tamam. İşte bulduk. Burası. İşte o kadar önemli ki o Oppan Gangnam Style hareketlerini yapıp burada fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Etrafta da görüyorsunuz bir dünya gökdelen var. Yani resmen gökdelenlerin ortasında ufacık kaldım. Burada da bir olay var. Sanırım seçimlerden dolayı size seçimlerle ilgili bir detay var, anlatacağım. Seçim çalışmasına benziyor. Şimdi burada yakında seçimler var bu hafta diye biliyorum. Deniz'in söylediğine göre şöyle bir şey öğrenmiştim. Burada milletvekili olacaksınız mesela. Gelip halkı yüz yüze ikna etmeniz gerekiyor. Ve özellikle burada mal beyanı çok önemliymiş. Her şeylerini didik didik ederlermiş. Ve insanlar seçime giderken özellikle bireysel olarak milletvekillerine otobüste, yolda, sokakta görüp sorular sorarlarmış. Yani tamamen beni ikna et, sana oyumu vereyim şeffaflığına geçermiş. Genelde de burada sağ ve sol olarak bakarsak %50'ye 50 çok yakın oluyormuş seçim sonuçları. Burada da yani insanlar işte Kore'de yaşıyoruz, bizim için siyaset pek önemli değil demiyorlar. Mesela İsviçre gibi değil. Yani gayet de seçimleri önemsiyorlarmış ve insanlar oy kullanmaya da giderlermiş. Deniz'den öğrendiğime göre böyle. Şimdi ben yine Türk kebabı var. Troy diye. 정보를 넣는 거지. Ne kadar çok Türk restoranı gördüm ya Seul'de. Helal olsun vallahi, buralara gelip bu işleri yapıyorlar. Tebrik etmek lazım. Darısı her ülkede olan restoranlarımıza. Şimdi buradan ayrılıyorum. Yani bu mahalleden ayrılıp yan tarafına geçiyorum. Coex Mall diye bir yer var. Ülkenin en ünlü alışveriş merkezi ve bölgesi. Aynı zamanda içinde de çok güzel bir kütüphane var. Kapanmadan size göstereyim istiyorum. Metroya binip oraya doğru yürüyelim. Bakalım zengin bölgesinin metrosu nasıl? Yani şu reklamlar falan gayet iyi görünüyor. Öncekilerde bu kadar kaliteli değildi mesela. Akşam olunca her yer dolmuş. Burada mesela dövmeli az insan görüyorsunuz. Çünkü özellikle dövme eskiden suçlu insanları göstermek için kullanılırmış ama yeni nesil tabi yavaş yavaş aykırı olmaya başlasa da özellikle Japonya'daki kadar yaygın değil. Bunu net bir şekilde zaten Japonya'ya gidince göreceksiniz. Çünkü Japonya'da çok yani enteresan bir anime diyarı olacak. Bayağı ledlerle kaplı duvarlar görmekten gözüm kanadı artık. 1 dolara aldım şunu. 1 dolara birçok yere böyle hemen hızlıca gidebiliyorum. Ulan doğru yere mi geldim ya? Rastgele indim ama. Bunu her seferinde yaşamaktan, heyecanlanmaktan sıkıldım vallahi. Ya marşlarla metro geliyor. Yalnız Seul'ü de iyi gezdim. Yani o kadar çok metroya bindim, o kadar çok birçok noktasını gördüm ki bu kadar kısa sürede şehri iyice tadını çıkardık. Oppan Gangnam Style. Evet, geldik gençler. Şimdi 6. çıkıştan çıkacak Deniz Pehlivan inşallah artık başarabilecek. Tamam, öğrendim ben buranın sistemini artık. Bundan sonra denize Seul'de ölüm yok. En azından neyin nerede olduğunu bayağı çözdüm. Şuraya bak, kaç tane kamera var sadece şurada ya. Yani şu telefonu, kamerayı bıraksam hiçbir şey olmaz. Vallahi artık o kadar eminim ki olmayacağına. Yani yaşayınca insan daha iyi anlıyor.
Bu kadar büyük mesela elektronik reklam tabelalarını hiçbir metroda görmedim şu ana kadar. Zaten bu bölgenin hani dedim ya işte o lüks AVM'ler vesaire fark ediyor yani gerçekten daha kalite, daha pahalı, daha janjanlı mı derler? Öyle bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz. Burası da işte en ünlü, devasa, hatta dünyanın da bayağı oldukça büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Ben daha önce gelmedim. Gelmediğim için size de hem gösterip hem kendim de görmek istiyorum. Çünkü buraya da birçok yabancı blog kesinlikle görün yazmış. Şurada yazıyor Starfield COEX Mall. Devasa şeyler hep ya, reklam panoları. O kadar büyük ki yani ekranda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama şu inanılmaz yani 20 metre falan vardır. Abi işte aslında ben sırf burayı görmeye geldim. Ülkenin en ünlü kütüphanesi ve bu gerçek. İnanılmaz. Çok güzel. Ve şu en üstüne kadar hepsi gerçek kitaplar. Pek tabii ki daha çok dekor amaçlı olduğunu düşünüyorum. Burası çok güzeldi yani buraya geleceksin, çalışacaksın. Hatta onu hissetmedim değil. Çok beğendim. Kesinlikle görülmeli. Abi AVM'nin de önüne o Gangnam'ın hareketi var ya, el hareketi. Onun heykelini yapmışlar. İnsanlar gelip bakın burada fotoğraf, video çektiriyorlar. Şurada da başka bir şey değil. İnanılmaz. İnanılmaz. İnsanları ne hale getiriyorlar. İnanılmaz bir başarı. Ve her yerdeki gibi devasa reklam panoları var. Acıktım artık. Yavaştan bir yere yemek yemeye gidelim. Fark ettiyseniz bu gezimde size Tayland'daki hatta Singapur'daki gibi ülkelerde pek dini anlatmadım. Çünkü bu ülkenin %60'ının herhangi bir dini inancı yok. Hal böyle olunca sizlere gidip de tapınaklar, kiliseler, dini mabetler gösterme gereği duymadım. Ama bir tanesi hariç. Şu anda Bongeunsa'ya geldim. Budizm'de bu adamların en ünlü tapınakları burası. Halkın çok büyük, inananlar içerisindeki en büyük kısmı Hristiyanlar, Protestanlar oluştursa da ikinci sırada gelen din, ki keza Doğu Asya'da genelde hep Budizm inançlarının yoğunlukta olduğu görülür. Burada öyle değil mesela. Ve ülkenin resmi bir dini de yok. İnsanların dini konuda bakış açıları çok farklı. Daha çok gerçekçi ve bilim üzerine hayatlarını kuruyorlar. Şu an bulunduğum tapınaktaki birçok böyle göreceğiniz heykeller daha çok hani Tayland'da da vardı. Endonezya'da, Bali'de de vardı. Böyle kötü tipler göreceksiniz, heykellerin yüzleri mesela. Bunlar da kötülük içeriye giremesin diye. Hemen COEX Mall'un karşısındaki o tapınağı gezmeye geldim. Akşam geldim daha sakin olsun diye. Hem de gelmişken sizlere de göstereyim. Dedim ve bakın aynen söylediğim gibi. Bunların işte hepsinin bir olayı vardı, bilmiyorum abi. Yani artık dinleri araştırırken kendim de kayboldum. Şurada bir ayin var galiba. Oraya doğru yürüyorum. Evet, ayine denk geldim. Ben buraya 10 sene önce gelmiştim. Yine bu tapınağa. Bir gireyim bakayım. İçeride ibadet ediyorlar.
Dua etme şekilleri aslında bizdeki secde rüküye çok benziyor ve onların da bir kitapları var, Buda öğretileri. Daha çok yaşlılar gelip dua ediyor, onu fark ettim. Aşağıdaki ayindeki adam herhalde bunlarda da bir sayı takıntısı var. 500 kere falan aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Yani oluyor ya bizde de. Buradaki din olayını ben tam anlamıyla insanların yoğun bir şekilde yaşadıklarını düşünmüyorum. Çok, çünkü az bir kesimin inancı var. Burayı gündüz de görebilirsiniz normalde. Buraya daha önceden de gelmiştim. Hatta arka planda gördüğünüz Buda heykelinin önünde fotoğrafımda vardı. Artık acıkmaya da başladım. Dilim damağımda kurudu. Myeongdong'a geri döndüm. Böyle sokak sanatları yapan insanlar, sanatçılar sokaklara çıkmışlar. Etrafta oldukça kalabalıklanmış. Şimdi neden buraya döndüm? Çünkü benim otelimin burada hemen yanında çok güzel, ünlü bir yiyebildiğiniz kadar sınırsız et yiyebileceğiniz Kore barbekü restoranı var. Bu tecrübemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Akşam başka olmuş burası bu arada, yani baksanıza şuraya. Sabahkinden eser yok. Oraya doğru gidiyorum, bakalım nasıl bir deneyim olacak. Artık o kadar küçüldü ki midem yemek yemeyi unutmaya başladı. Bu sokakta şurada Myeongdong, işte Beef Buffet yazıyor ya, fark ettiyseniz bak, sadece yerin ismi yazmıyor. Beef Buffet olarak görünüyor. Ama Myeongdong Beef Buffet olduğunu düşünüyorum. Bunun içerisinde. Abi şimdi restorana geldim, 27.000 ödeyeceğim. Sadece $20 ve sınırsız yiyeceğiz. Böyle burada kendim yapacağım, yine pişireceğim. Şöyle bir tahta veriyorlar. Yine önceki bölümlerde gösterdiğim sistemde ama bu sınırsızı. Şuradaki yerlerden istediğiniz eti alabiliyorsunuz. Tabii şurada kimçiler, turşular, sarımsaklar vesaire de var. Ama asıl olayı burası. Bunların istediğiniz seçebiliyorsun. Aşağıda dana da var, yazıyor İngilizcesiyle, rib meat mesela. Genelde domuz olmayanları seçiyorum ben. Şunlar domuz mesela, hep pork yazıyor. Bu da pork. Yani pork zaten hem uygun hem yemediğim için gerek yok. Yani önceki bölümlerde de size göstermiştim. Fiyat anlamında bu çok uygun. Lezzetini çok merak ediyorum. Çünkü normalde ben bunun yarısı kadar şeye $25-30 verirken burası sınırsızını yiyebiliyorsunuz. O yüzden enteresan bir tecrübe. Yani Kore'de bence bir Türk'ün yapıp da keyif alacağı en iyi şeylerden birisini deneyimliyorum şu anda. Ben az önce dayanamadım. Bir parça yedim. Ama şuraya verdiğim para helali hoş olsun. Daha önceki yediklerimden çok daha iyi ve çok daha uygun. Harika. Et o kadar lezzetli ki, pamuk gibi de. Çok beğendim. Gerçekten. Şu ana kadar hepsinden farklı farklı parçalar kestim. Arkadaşlar yani bu paraya bunlar nasıl iş yapıyor bilmiyorum. Bu kadar pahalı bir ülke için bu inanılmaz bir sistem. Hepsi de çok iyi. Gerçekten. Yüzümden de anlıyorsunuz. Günün en güzel anı oldu. Abi bir Türkiye sınırsız yeme imkanı vermeyeceksin ya. Çünkü yani yemezsem dolandırılıyormuş, kazıklanıyormuşum gibi hissediyorum. Ama diğer türlü de çok yiyorsun. Abartmıyorum, 1 kilo et yemişimdir. Son zamanlarda hiç bu kadar yememiştim. Ve çok iyiydi. Yani rüya gibi bir gece olacak bu. O kadar güzel uyuyacağım ki. Yani verdiğim paranın karşılığını aldığım nadir akşamlardan bir tanesi. Karnım tok, sırtım pek bir şekilde bugünkü yeni otelime geldim. Burası da yine şehrin tam kalbinde. Bu arada yemek çok iyiydi ya, bir kere daha söyleyeyim. Yani bu adamlar böyle Türklere iş yapıyorsa kesin batarlar. Yani çok çok başarılıydı. Çok küçük bir hostel tuttum. Yani bana ait odam var. Şurası duş, tuvalet alanı, küçücük. Ama 13. kattayım. Burada uyanması güzel olacak. Böyle bir yerdeyim işte. Ve Kore macerası bitti. Yarından itibaren inşallah Japonya başlıyor. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Sadece Osaka'ya bilet aldım. Oradan sonrasına bakacağım. Ama planlarımda Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Hiroşima ve Tokyo var. Sizlere elimden geldiğince hem Kore hakkında hem de Seul hakkında her şeyi bildiğim anlatmaya çalıştım. Umarım güzel rehber olmuştur. Gelmeseniz bile ekranlarınızın başında keyif almışsınızdır. Ama eğer gelecek olursanız açıklamaya bıraktığım her şeyi okursanız çok rahat bir şekilde buraları gezebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki durak Japonya'da görüşmek üzere.